Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan Son 33 başlıyor. Şimdi Fatma Büşra Ayaydın 21 yaşında hangi soruyu sordu da bu sorunun karşısında tamam bu saatten sonra iş değişmeli cevabını verdi? Nasip oldu. İlk piyasaya yani Kurtlar Vadisi ile namı diğer Çakır'ın kızı olarak girdim. Sizin oyunculuk kaç yıl sürdü? 7-8 yaşlarına başladım. 21 yaşında da işte Tesettür'le beraber son projede yer aldım. Yani yaklaşık işte 14 yıl falan. Peki ilk böyle oyunculuk başlama kararı süreci nasıl olmuş? Orada 7 yaşında çünkü çok küçük bir yaş. Annemin sayesinde oldu. Ya aslında çocukluktan beri fark etmiş hani işte taklit yeteneğimi kafasına koymuş. O zaman da kast ajanslar falan var. Bir gün radyoda bir kast ajansı numarası geçiyor. Not alıyor. Babama söylüyor. Babam hayatta o kafada olan biri değil. Hayır falan diyor. Annem söylemeden gidip yazdırıyor. Yazıldıktan sonra herhalde bir sene sonra falan böyle bir telefon gelmiş anneme. İşte biz Kurtlar Vadisi diye bir mafya dizisi çekiyoruz. Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay var. Kız olarak da Büşra'yı tipoloji olarak çok uygun gördük ve görüşmeye çağırıyoruz. Tabii adamlar çağırıyor ama hani reklam falan asla öyle bir şey yok. Annem de bir benimle dalga geçiyor diye adamların yüzünde telefonu kapatmış. İşi ciddiye almayın. Aynen hani reklam falan da dönmüyor çünkü. Aradan işte ne kadar geçti çok geçmedi. Sonra bizim akrabalardan biri tabii anlattık biz bu durumu. Akrabalar demeye başladı ya gerçekten hani böyle bir mafya dizisi başlıyor. Tabii o zaman biz bir şey yaptık. Hakikaten yani böyle bir şey varmış diye. Sonra gittik görüşmeye. Bir sürü çocuk oyuncu. Nasip oldu. İlk piyasaya yani Kurtlar Vadisi ile namı diğer Çakır'ın kızı olarak girdim. Aslında büyük bir başlangıç ama. Evet yani hani bir... Çünkü o zaman Kurtlar Vadisi'nin oluşturduğu rüzgarı da biliyoruz. Tabii. Zaten o efsane olarak kaldı. Hani ondan sonrası pek hala şu an tuhaf bir şekilde beni tanıyanlar var. Dışarıda gördüğü zaman. Siz gelmeden evvel burada da Çakır'ın kızı gelecekmiş dendi. Evet. Doğrudur. Herkes bir gardını aldı. Öyle yani girmiş bulundum o şekilde. Sonrasında zaten başka Tabii, projelerle. yani ben bu 14 sene içinde hiç boş durmadım. Sürekli aktif çalıştım zaten. Çalışkan da bir kişi var karşımda. Onda. Yani bir de hakikaten oyunculuğu çok severek yaptığım bir şeydi. Evet çocuk yaşta başladım ama o zaman bir şey anlamıyordum. Oyun gibi geliyordu. Ama biraz işte yaş ilerlemeye başlayınca bundan keyif almaya başladım. Dedim ki evet yani yapmak istediğim şey aslında bu. Ben bunu meslek olarak devam ettirebilirim. Öyle de oldu. Ta ki işte Tesettür'e kadar. Burası çok önemli. Yani çok sevdiğiniz bir meslek ve küçük yaşta başlıyorsunuz. Evet. Yani sonradan edinilen bir şey değil aslında. Siz içinde büyüyerek devam ediyorsunuz. Ve sevdiğinizi de fark ediyorsunuz. Daha da çok bağlanıyorsunuz. İşinizi de güzel yapıyorsunuz filan. Ama sonra ta ki dediğiniz yerde bir dönüm noktası yaşanıyor. Evet. Aslında burası benim en çok merak ettiğim yer olabilir burası. Şimdi Fatma Büşra Ayaydın kaç yaşında Tesettür'e girdi? 21. 21 yaşında. Evet. Yani 21 yaşına kadar veya 21 yaşında hangi soruyu sordu da bu sorunun karşısında tamam bu saatten sonra iş değişmeli cevabını verdi? Aslında şöyle, tesettür benim tabirimle bardağın taşma aşamasıydı. Ondan önce de yalan olmasın 2 ya da 3 yıl önce namaza başlamam aslında biraz da yakınlaştırdı beni. Namaz kılarken de ben aslında sette oyunculuk yapıyordum. Hatta son projede öyle de bir anım var. İlk defa bir oyuncu kitlesi bunu duydu. Son oynadığım dizide. Mesela ilk aslında orada mesela tesettürüm yok. İlk defa namaz duyulduğunda şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Ne alaka oyunculuk yapıyorsun ama ne alaka namaz nasıl kılabiliyorsun? Niye bir tarafı seçmiyorsun? Bu bana oyunculardan geldi. Bunların da mesela katkısı var. Onlar da bana bir aslında tokat gibi çarptı. Dedim ki hakikaten ben ne yapıyorum? Yani bir taraftan Allah razı edecek, işte farz olan bir şey yerine getirirken, çünkü bu tür durumlarda gri diye bir şey yoktur. Ya beyazı seçmeniz gerekiyor ya da siyahı. Ama ben arafta kaldığımı aslında o an fark ettim. Zaten sürekli kendimi sorguluyordum bu konuda. Hani bir tarafı seçmen gerekiyor. Bu şekilde nereye kadar gidebilir? Dediğim gibi namaz yakınlaştırdı. Son aşama olarak da artık dedim ki daha önceki röportajlarımda da var mesela ölüm diye bir gerçek var. Hepimiz bunun bilincindeyiz. İnanın şuradaki herkes bunun bilincinde. Ama sürekli erteliyoruz biz bunu. Sanki bizim başımıza gelmeyecek, hep başka birilerinin başına gelecekmiş gibi. Ben bununla aslında yüzleştim ve bunu kabul ettim. Yani şimdi
Tamam, tesettür bardağın son damlası oldu ve Evet. sizin 2 yıl evvelinde bir namaz aslında tanışma. O 2 yıl evveline gittiğiniz zaman ne oldu? Yani hani size hayır sen bu değilsin sorusunu sorduran şeyler tam olarak hani ölümle yüzleşmek diyorsunuz, şu diyorsunuz. Evet, Ama ya daha zaten- böyle somutlaştırmak istiyorum sizinle beraber. Sürekli ben kendim bildim bileli sürekli böyle işte hayatı sorgulayan, ben kendimi öyle hep tanımlıyorum yani. Sadece kendi yaşantımla alakalı değil, çevremde olan şeylerde de mutlaka işte bir sebebi vardır diye bunları düşünen bir insanım. Bunların da faydası oldu. Aynı zamanda hayata erken atılmamın, yani bu oyunculuk serüveninin de katkısı oldu. Çünkü yaşıtlarımla aynı ortamda büyümedim. Daha hani farklı ve fazla insan tanıma şansı yakaladım. Dolayısıyla bunların hepsi herhalde birikti ve şunu hatırlıyorum mesela, ben dışarıya çıktığım zaman tesettürlü insanlara falan özeniyorum açıkken. Allah'ım ne olur bana da bir gün nasip et ama senin rızana uygun olacak şekilde nasip et. Yani o şeyi de tırnak içinde özellikle belirtiyorum. Eğer ki rızana uygun olmayacak bir şekilde ben tesettüre gireceksen bana nasip etme. Onun da bilincindeydim yani. Hani bu nereden geliyor onu bilmiyorum. Sürekli içimde öyle bir istek vardı. Sürekli bu şekilde dua ediyordum. Bunların neticesinde de namaz nasıl oldu? Namazda bir sinema filminde sürekli bütün çekimimiz yani bir camide gerçekleşti. Ve camide Cihangir'deydi. Cihangir camide. Cihangir'i bilenler az çok bilir hani oranın camiasını. Orada mesela camiye koşan öyle insanlara denk geldim ki hani şahit oldum ki onlar da mesela beni sorgulattı. Hani kimseyi yargılamak veya ötekileştirmek, kınamak için söylemiyorum. Hepimizin böyle bir şeyi vardır ya, birine baktığınız zaman ya bu namaz kılmıyordur falan deriz. Hani halbuki neye göre diyoruz ama dış görünüşe göre öyle bir şeyde bulunuyoruz varsayımda. Öyle insanların hakikaten vakit namazına koştuğuna şahit oldum. Mesela o bana çok farklı bir şey kattı. Dedim ki yani bana engel ne burada? Mesela tesettürüme engel ne benim? Veya şu anda ben de o insanlar gibi neden camiye girip de vakit namazımı neden kılamıyorum? Ve aldığım cevaplar şu oldu. Neden tesettüre giremiyorum? Çünkü sen oyuncusun. Yani aslında engelleri kendi kendime koyuyormuşum. Emine Bunu Şık fark Hoca'nın ettim ben. güzel bir kitabı vardı, Kime Kulsun diye. Evet. İşte açılımında makam, para, mevki, araba, ev. Evet. Aslında bu sorduğunuz sert sorunun cevabında ne yazık ki günümüz dünyasında biraz bunlarla karşılaşıyoruz. Aynen öyle. Şimdi siz dediniz ki orta yolu yoktu bu işin. Evet. Yani ya beyaz ya da siyah. Ben yine de bu soruyu tekrar soracağım. Sebebi şu. Şimdi gençler sizi çok takip ediyor. Ben birkaç gündür sosyal medyanıza bakıyorum. Metinlerinizi çok beğendim bu arada. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel yazıyorsunuz. Şu aslında gençler sizi takip ediyor ve bu gençlerin aynı zamanda bir kariyer planlama ve kariyer hedefleri var. İyi işler yapmak istiyorlar. Verdiğiniz cevabı tekrar biraz daha açalım diye. Bu işin gerçekten bir orta yolu yok mu? Yani şöyle. Ya başarılı bir şekilde bir iş yapıp arkasından ben dinimi yaşayamaz mıyım? Bunu şeyi de soruyorum şemsiye altında. Nihayetinde yıl 2021, modern zamanlar yaşıyoruz ve sistem bunun üzerine kurgulanmış. Evet. Bunu sizin açmanızı istiyorum. Çünkü buradan bir ilham da çıkacaktır. Tabii ki olabilir. Zaten öyle olmalı. Olması gereken aslında bu ama dediğiniz gibi sistem maalesef buna el vermiyor. Sistem el vermiyor. El vermediği için de aslında insanlar da biraz bundan çekiniyorlar. Mesela sosyal medya üzerinden bana yazıyorlar. Biz de yapmak istiyoruz ama. Evet. Ama. O amaların arkasında inan hep dünyalık şeyler var. Çünkü korkularımız var aslında. Ben de aynısını yaşadım. Yani inanın aynı yollardan ben de geçtim. Ben öyle pat diye bir gecede karar verip de tamam ben her şeyi elimin tersiyle itiyorum. O şekilde olmadı ki. Yani o kadar çok düşündüm üzerine, yapabilir miyim, yaparsam işte nasıl bir geri dönüşler alabilirim bununla alakalı. Hani sadece maddi değil, hem maddi hem manevi. Bunları tabii ki tartıyorsunuz. Ama en nihayetinde hepimiz az önce de sizin dediğiniz gibi bire kul olmaya geldik. Yani ona inandığınız zaman, aslında Allah'a bu konuda inandığınız ve güvendiğiniz zaman hakikaten hiç aklınıza gelmeyecek kapılar açılıyor. Ben bunu bizzat yaşadığım için hani açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Dediğim gibi bizzat bunu tecrübe ettim. Burada o zaman bizim biraz eksiğimiz teslimiyette mi bir zafiyet var? İşte korkularımız evet teslimiyetin önüne geçiyor. Endişe ediyoruz. Kazancımız giderse, ötekileştirirlerse bizi. Bu korkular biraz tetikliyor ve aslında dediğim gibi Allah'a kul olmaya geldiğimiz dünyada ne bileyim kula kul oluyoruz. Ya mesela maaş patrondan geliyor diye patron ne derse
istisnasız yapıyoruz. Tamam, kabuldür. İşte şöyle giyineceksin, bunu yapacaksın, eyvallah. Ama Allah şöyle örtünün dediğinde veya şunu yapın dediğinde hep bir amalarımız, hep bir kılıflarımız var. Tamam, anlıyorum, evet, nefs giriyor araya, bir sürü işte etken hani faktörler var ama biraz da kişi sadece dünyasını değil, aslında hani ahiret hayatına düşünmeli. Biz onu sürekli göz ardı ediyoruz. Bu da herhalde şeyle alakalı. İnsan somut şeylerden daha çok etkileniyor. Hani gözünün gördüğü, soyut olduğu için mesela cennet. Kime sorsan şimdi, evet cennete gitmek ister misin? İsterim. Ama bunun için bir şey yapıyor muyuz biz? Hayır. Ben anlattıklarınızdan şöyle anlıyorum. Fatma Büşra Ayaydın'ın bu anlattığı süreçten sonraki tek gerçeği ölüm mü oldu? Yani tek gerçekten kastım şu, onun üzerine mi kurguluyorsun artık hayatını? Yani ölüm derken ölümü tabii ki hiç unutmadan yaşamaya çalışıyorum. Sürekli kendime bunu hatırlatıyorum. Ya o benim aslında beni durduran şey. Neden? Bir kişiye davranış şeklim de aslında onunla alakalı. Neden? Eğer bir kişi ölümü unutursa, karşısındaki kişinin hakkına girmiş veya onun arkasından konuşmuş, bunlar onu bağlayan şeyler olmaz açıkçası. Ama ben kendimi orada durduruyorum çünkü diyorum ki sadece hayat buradan ibaret değil. Yani burada yaptığımız veya yapmadığımız şeyler aslında ahiret hayatımızın temelini oturtan şeylerdir. Bunu sürekli kendime hatırlatarak yaşamı sürdürmeye çalışıyorum. O beni durduran şey aslında, evet. Yine o zaman şey şu, biz aslında tam dediğiniz gibi hani soyut mevzulardan uzakta, yani Evet. kabul ederiz ama uzak dururuz. Mesela ölüm gerçeğiyle de yüzleşmekten korkuyoruz biz. Çünkü yani biliriz, etrafımızda da ölür ama sanki bizim başımıza gelmeyecekmiş gibi. Burada sizin gözleminiz, yani siz çünkü şöyle, sizin gözleminiz derken sizi zor bir duruma sokmak istemiyorum. Sadece bir dönüşüm yaşadığınız için bunu size soruyorum. Önceden ölümün varlığını bilen Fatma Büşra Ayaydın'la 21 yaşından sonraki Fatma Büşra Ayaydın ölüm gerçeği nasıl değişti? Yani hani tesettür mevzusu ya da işte namaz mevzusundan sonra. Çünkü bu bizim de hayatımızda olan bir şey ama Evet. biz o gerçeklikle neden tam olarak yüzleşemiyoruz? Yani şöyle, sadece ölüm olarak tabii ki ele alınmaması Tabii. gerekiyor. Hani ben kendi yaşadığım şeyi söylüyorum, kendi düşüncelerim. Herkes de aynı olmayabilir ki bu yola çıktıktan sonra başka hidayete eren hani kardeşlerimle de sohbet etme şansı yakaladım. Herkesin farklı hikayesi var. Bu sadece benim hikayem. Benim bu şekilde şekillendi yani. Dediğim gibi bu farklılık gösterebilir. Ben de hani sadece ölümü baz alarak bu şekilde ilerlemedim. Daha farklı şeyler var ama sadece dediğim gibi benim için en önemli nokta buydu ve ben onu hatırladıkça ve kendime sürekli bunu hatırlattıkça Allah'ın izniyle bu yoldan sapmayacağıma, hani ben ona inanıyorum. Aynı zamanda namazın da tabii ki çok büyük etkileri var. Yani her türlü kötülükten koruyor. Ayetle sabit yani bu durum. Ve şu an aklıma gelmiyor. Daha çok var aslında ama. Biraz konuyu şu tarafa çekmek istiyorum. Bu hadiselerden sonra çevresel çok baskı gördünüz mü? Ya da çok böyle hala yüzleştiğiniz durumlar var mı? Yani maruz kaldığınız durumlar mı? Yüzleşmek değil de. Başlarda daha fazlaydı. Çok şükür şu an biraz daha böyle rahatladı ama hala tabii ki devam ediyor. Çok şükür kendi ailemde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Onlar daima destekçim yani. Ama işte ne bileyim akrabalardan olsun veya işte sanat camiasından olsun farklı bakan, hoşlanmayan, hatta yobaz, örümcek kafalı falan diyenler dahi oldu. Olabiliyor yani, hani herkesin kendi bakış açısı. Bir şey diyemiyorum. Bu tahammülsüzlüğümüzün sebebi ne? Yani sizin yapmış olduğunuz şeye biz neden hoşgörüyle bakamıyoruz? Siz bunu nerede görüyorsunuz? Bunun sebebini ne olarak görüyorsunuz? Yani her şey olabilir. Dediğim gibi hani kusur ararsanız mutlaka bulursunuz aslında karşı tarafta. Ben bunun biraz bakış açısıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Çünkü ne kadar hoşlanmayan, bu durumdan hoşlanmayan, işte ne bileyim hakarete varana kadar edildi. Bunu yapanlar varsa aksi şekilde tebrik eden, Allah daim etsin diyenler de oldu. O yüzden dediğim gibi tamamen bence karşı tarafın kendisiyle alakalı bir durum. Ben artık böyle bakıyorum olaya. İlk başta bu şekilde anlamıyordum, algılamıyordum. Herhalde dedim hani benimle alakalı bir sıkıntı falan. Sonra zaman içinde şey dedim. Karşı tarafın kendisiyle bir kavgası var. Herhalde beni gördüğü zaman onunla yüzleşiyor. Onu yansıtıyor bana. Bu şekilde şu anda
algılıyorum ve öyle düşünmek istiyorum. Yani. Sizin üzerinizden kendisini okuyor aslında. Çünkü evet yani o nefretin, o kinin başka bir açıklaması olamaz. Bir de şöyle bir şey var. Kimi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlardı diye bakmak istiyorum. Ama işte şey de ilginç yani eyvallah bilmiyorlar, bilseler de yapmazlardı ama hani sizinle oturup bilmiyorum o eleştirenlerin ne kadarı bir diyalog içine girdi ama sizin dünyanızı keşfetmek, neyi neden yaptığınızı bilmeden, bu da bilmemeye dahil. Evet. Ama en ufak bir diyalog kurmadan tamamen bir değişimle alakalı eleştiri. Çünkü derununa vakıf olmadan. Ön yargılı bakıyoruz. Bu bizde çok fazla galiba. Evet yani İnsanda. işte tesettüre girdi. Evet, reklam. Bana gelen mesela mesajlar bu. Reklam için. İşte hükümet yalakası. Hani tesettüre giren bir insan neden hükümet yalakası olsun? Bir de ne kadar kalıcı olabilir ki bu? Kalıcı olmayacağına inanıyorum. Bir zaman sonra çünkü erozyona uğrayacak ve çıkartacaksın sen bunu. Çıkartanlar için de söylemiyorum. Dediğim gibi herkesin kendi yolculuğu. Ama bunlarla bağdaştırmak, işte reklamdır, paran mı bitti? Hani ben 21 yaşındayım, gencim, 14-15 yıl o camianın içindeyim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok ki. Neden ben böyle bir şeye ihtiyaç duyayım? Ben aynen yoluma devam ederdim ki ben tesettüre girmeden önce 2 tane sinema filmim vizyona girecek. İkisinde de başrolüm. Hani böyle bir şeye hiç ihtiyacım yok. Hatta son yer aldığım filmdeki yapımcımdan tutun yönetmenime kadar hepsi bana şunu dedi. Tesettüre girdiğimi bilmeden. Büşra, bu filmden sonra artık yan rol yok. Direkt başrol kabul ediyorsun. Şimdi böyle bir noktadayken ben neden tesettüre girip de böyle bir reklama ihtiyaç duyayım? Hani akıl mantık çerçevesinde değil bir kere. Ama dediğiniz gibi bilmiyorlar, tanımıyorlar. Önceki durumumuz zordu, şimdiki durumumuz var. Yani 21 yaşından önceki o şu aslında içsel kavganızı da baz alarak soruyorum bir bütün olarak. Yani dışarıdaki konforunuz ve içinizdeki kavganız bir bütün. Şimdi dışarıdaki kavga, içinizdeki huzur. Hangisi daha zor? Zor olan. Ya da hangisi zor daha... Zor olan tabii ki önceki. Yani çünkü içimde adını koyamadığım bir huzursuzluk var. Huzursuzluk da nedir? Tam olarak kendimi nereye ait olduğumu hissedemediğim için, bilemediğim için onun mücadelesine veriyordum sürekli. Ama dediğim gibi onları yaşamam gerekiyormuş ki ben orada onlar bana tokat gibi çarptığı için beni kendime getirdi ve ben dedim ki aslında bunların bilincindeydim o zaman. Yanlış yapıyorsun, bir tarafı tercih etmen gerekiyor. Ama o insanlardan duymam gerekiyormuş benim. Çünkü bu süreci hızlandırdılar. Yani her ne kadar o zaman bana acı gelse de Allah razı olsun diyorum. Çünkü bayağı hani ağır şeyler söylediler. Hatta birisi şey dedi, isim vermeyeceğim, sen yakına tesettüre falan da girersin, oyunculuğu bırakırsın dedi. Öyle de oldu çok şükür. Ama dediğim gibi yaşamam gerekiyormuş. Şu an her şeyden ehliyeti çektiniz mi? Yani camia anlamında mı? Yani aslında bütün hayat olarak. Şimdi şey gibi sanki böyle Fatma Büşra Ayaydın gemileri yakmış, eline eteğini her şeyden çekmiş. Hatta hayata dair hiç de bir planlaması yok, ideali yok şeklinde anlaşılmasın diye burayı açalım. Yani mütedeyyin bir yaşantıdan sonra, tesettürden sonra başka bir şekilde. Aslında ben hep aynıydım. Oyunculara, işte sanatçılara, o medyada basında gösterildiği gibi bir algı vardır ya, işte bunlar hep şeydir. Sorunsuz, problemsiz, o tarz bir algı yaparlar ama hani benim hayatımda görüntüm dışında pek bir şey değişmedi yani. Hep aynı Büşra'ydım. Hala aynı hassasiyetlerim devam ediyor. Tabii ki biraz daha böyle işte öğrenip kendimi bilgi anlamında donattıktan sonra hassasiyetlerim biraz daha artmış olabilir. Ama onun haricinde hiç böyle uç noktalarda yaşayan bir insan değildim oyunculuk yaparken de. Yok, burada şunu kastettim aslında. Hani artık iş yapmıyor musunuz? Para kazanmıyor musunuz? Tamamen eve mi kapandınız? Hayır öyle bir şey. Bunları kastediyorum. Hayır öyle bir şey değil. Şu anda kendi işimi yapıyorum. Yani şundan dolayı çok özür diliyorum. Yani aslında sorduğum soruların alt metinde şu. Yani burayı kayıttan çıkartabiliriz. Önemli değil de. Şunu kastediyorum. Şimdi içinde gerçekten kavgası olan gençler var. Evet. Ve gerçekten sistem başkaları tarafından kurgulandığı için ya biz de mi gemileri yakalım ve eve mi kapanalım? Ama benim de geçim kaynağı bulmak zorundayım. Bir çıkış yolu bulamıyorum. Evet. Ne yapacağımı bilemiyorum diyen gençler gerçekten sizin üzerinizden bir okuma yapabilirler. Ve ben bunu çok hayal ediyorum. Yani olacaktır da zaten. Biraz bu. Yani önce çok şatafatlı ve dikkat çeken bir hayat var. Ama arkasından bir dakika deyip hepsine res çeken bir Fatma Büşra Ayaydın var karşımda.
O zaman o bir dakikadan sonrasında siz eve mi kapandınız? Hayır, eve kapanmadım. Ama şöyle, eve kapanmadım ama bir planım da yoktu açıkçası. Yani benim tek bu kararı verdiğimde tek bir amacım, niyetim vardı. Allah'ın rızasını alabilmek. Ölmeden önce en azından farz olan tesettürü yerine getirebilmek. İnanın başka hiçbir şey düşünmedim. Şu anda bir işle uğraşıyor muyum? Evet, uğraşıyorum. Ama bu da tamamen hani plansız bir şey oldu. Kendinden gelişen bir şey oldu. Tesettüre girdikten sonra işte üzerime giydiklerim çok fazla sorulmaya başlandı. Büşra Hanım, üzerinizdeki nereden, şu mu bu mu falan diye. Bu konuda da açıkçası hani o soruları yöneltebileceğim veya yönlendirebileceğim bir yer bulamadığım için, sonuçta insanlar bana da güvendiği için hem güvenebileceğim bir yere yönlendirmem gerekiyordu. Böyle bir yerde olmayınca bir arkadaşım da dedik, yani Büşra sen neden hani böyle bir şey yapmıyorsun, böyle bir girişimde bulunabilirsin. Ben dedim yok, ben hiç ticaret nedir bilmem falan diye açıkçası sıcak bakmadım. Yani şu anda ben aslında kendi markamı geliştirdim. Şu anda kadın giyim firmam var. Onunla uğraşıyorum ama dediğim gibi planlı bir şey kesinlikle değildi. Ben bunu şu şekilde düşünüyorum. Ben gerçekten hani samimiyetimi Allah bildiği için, ben Allah için çok sevdiğim ve ileride de gerçekten yapmak istediğim bir mesleği bıraktım. Dolayısıyla da bunun meyvesi olarak bana böyle bir ikramda bulundu diye düşünüyorum. O yüzden şimdi hani kalkıp da işte şunu yapın böyle olacak tarzında bir şey diyemiyorum. Ben şunu yaşadım. Ben Allah için çok sevdiğim bir şeyden vazgeçtim. Allah da bana bunun meyvesini bu şekilde verdi. Şimdi şeyler oluyor mesela siz anlatırken böyle zihnimde canlanan böyle hep sorgulamalar oluyor. Yani mesela bizde bir anlam arayışı sıkıntısı yaşıyoruz ve ümitsizlikle bir şekilde hani Allah'a inanıyorsak ümitsizlik diye bir şey tabii ki olamaz ama bunu söylüyoruz ama günün sonunda ya nasıl olacak şeylerle karşılaşıyoruz. Aslında bunlar hepsi birer cevap oluyor. Evet. Yani o samimiyet ve teslimiyet. Mesela Fatma Büşra Ayaydın şey yapmaz mı yani bir keşkesi olur mu? Hiç o süreçten sonra keşkeniz oldu mu ya da? Yani çok şükür 6 yıl oldu. 6 yılda böyle bir şey söylemedim. Ara ara tabii ki hani şeytan, nefis bir taraftan gıdıklıyor. Ama çok şükür dediğim gibi bu konuda samimi olduğum için sürekli bir mücadele halindeyim. Sürekli bir o tür şeyleri törpüleme halindeyim. Ama mücadelesini hala veriyorum. Hani olay şey değil, tamam tesettüre girdim bitti. Ben tesettür imtihanımı geçtim değil. Aksine daha da yükleniyor böyle şeytan. Çünkü çok, diyor çok ki önemli bir şey yaptı, tamam başardı, biri gitti ve bir de şöyle bir handikap var. Biri gitti, bu kız büyük bir kitleye hitap ediyor. Eyvah arkadan bir sürü kişiyi getirecek falan diye daha çok uğraşmaya başlıyor. Hani biraz da onun sıkıntısını yaşıyorum ama dediğim gibi mücadele ediyorum bu konuda. Uğraşmaları biraz açar mısınız? Yani nasıl mesela? Neyi muhasebesini yaşıyorsunuz? Yani işte bazen bir proje oluyor mesela. İzlerken şey diyorum, kesin diyorum ben tesettüre girmemiş olsaydım bunun görüşmesine gitmiştim. Kesin burada ben oynuyordum falan diye. Bu tür şeyler yaşıyorum. Çünkü dediğim gibi çok seviyordum. Hakikaten yani oyunculuğu benim için çok farklı bir yerdeydi. Bu konuda da büyük konuştum. Yani dedim ki bana bu mesleği kimse bıraktıramaz. Ben dedim inşallah ölene kadar bu şekilde devam edeceğim falan dedim ama olabiliyormuş böyle. İyi ki de büyük konuşmuşum. Hayra vesile olan bir Aynen. konu. Mesela Allah'ın rızası dediğimiz hadisede iyi bir eser bırakmak. Hani siz oyuncusunuz ve kabiliyetli bir oyuncusunuz. Allah size böyle bir kabiliyet vermiş. İyi bir eser bırakmak ama hani önceki Büşra'yı baz alarak soruyorum bu soruyu. Allah'ın rızasına yine de götüren bir sonuç olmaz mıydı acaba? Yani ne kadar yapabilirdim ki tesettürüme engel Yani yine olan. şu aslında şuraya bakan bir soru. Hani aradaki bir seçenek. Yani ya ben tamamen kapanmıyorum ama dinimi yaşamak istiyorum ama iyi de bir eser bırakmak istiyorum kardeşim diyen biri için. Yani bırakacağım eser dünyalık olacaktı yine. Yine aynı yere geleceğim ama çünkü hani bunları düşündüğüm için dile getiriyorum. Daha önceden düşünülmüş bir şeyler değil. Neyi hakikaten ben hiç şey yapmam yani. Ay şurada şunu söyleyeyim falan öyle bir şey yoktur. Kalbimden ne geçiyorsa direkt söylerim onu. Hakikaten böyle düşündüğüm için. Dünyalık bir eser bırakacağım, tamam çok güzel ki 14-15 yılda bıraktım yani. Hani geçmişe baktığınız zaman evet orada oynadım, burada yer aldım falan çok güzel. Ama ben o toprağın altına girince hangi biri benimle gelecek? Veya ne gibi bir faydası olacak? Şu kadar ödül aldım, şuradan şunu yaptım, tamam çok güzel.
alkışlanıyorsunuz. Ne bileyim, belki yaşıtlarınız sizin yerinizde olmak istiyor. Ciddi kazançlar elde edebileceğiniz de bir piyasa yani. Ben çocuk yaşta başladığım için de kendi yaşıtlarıma göre avantajlıydım. Neticede yine vardığım yer, bana ne faydası olacak bunların? Bu dünyaya göre fazla gerçekçisiniz. Evet. Fazla gerçekçisiniz yani. İşte o yüzden buraya geldim. Normalde hiç böyle hani bu tarz şeylere olumlu bakmıyorum. Hani çıkayım şurada şunu anlatayım, konuşayım. Ama beni sevenler gerçekten diyor ki Büşra Hanım, görelim sizin gibi insanları, hakikatleri söylesinler diye. O yüzden buradayım. İnşallah yani bir kişinin bile hayatına dokunabilirsem ne mutlu bana. İnşallah. Ya şey güzel yani hep sanki aynı yerde dönüyor gibi ama mevzu şu. Birçok gencin özendiği bir iş yapıyordunuz. Evet. Ona göre konforlu bir hayat yaşıyordunuz. Belki gayet iyi arabalara biniyordunuz. Belki gayet iyi şartlarda işte yaşıyordunuz filan. Ama hepsinde bir anda bir meydan okuma var ve bu meydan okuma da gerçekten her şeyi çok rahatlaştırıyor. Siz bu kadar görselliğin içinde ve tam merkezde dururken bir dakika deyip hepsine bir meydan okuma. O yüzden hani aynı yerde dönmesinin hiçbir önemi yok. Ve gerçekten gayet keyifle sizin hikayenizi dinliyoruz yani. Hani buradan bir pay çıkarmak istiyoruz. Yani bu meydan okumanın arka planlarını okumak istiyoruz. Evet. O içinizdeki kavgayı. Yani bir insan neden huzursuz olur? Bir insan niye kendisine soru sorar? Ya da bir insan kendisine soru sormalı mı? Ve sizin bulunduğunuz konumdayken. Hani o soruları neden ben de soruyordum bilmiyorum ama ben onu şöyle düşünüyorum, yani hani sürekli sorgulayan bir insanım. Yani Allah beni bu şekilde fıtraten böyle yaratmış. Sorguluyorum. Onun neticesinde zaten dünyaya neden geldim? Yani aslında hayatı sorgulama bu yolculuğun başlangıcı oldu. Çünkü şöyle bir sistem var hepimizin hayatında. Tamam, doğ, büyü, oku, çalış, evlen, öl. Neden geldik biz bu dünyaya? Ki ayetlerle de sabit. İnsan başıboş yaratılacak, hani olacağını mı zannetti diye. Başıboş değiliz ki. Bir şeye, bir yere hizmet etmeye geldik. Aslında onun arkasında ben hani takıldım. Biz nereye hizmet etmeliyiz? Yani Yaradan bizden ne bekliyor? Neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız? Bunları sorgulayarak çıktım. Teşhis var. Hani soru teşhise götürüyor sizi. Evet. Bir cevap buluyorsunuz ama daha önemlisi yani şu an bu programı izleyen herkes bu programı kapattıktan sonra o teşhisi bu yapabilir. Evet. Mesele zannediyorum marifet şurada başlıyor. Tedavi süreci. Evet. Galiba orası hakikaten biraz böyle İşte en çetrefilli yerde orası. tedaviye başlayabilmek. Yani şöyle, dediğim gibi kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Önce kişinin kendiyle bir yüzleşmesi gerekiyor. Hakikat gün gibi ortada çünkü. Yani ne kadar kaçabiliriz ki? Biz hakikaten, sadece- hakikaten mi kaçıyoruz? Yani evet, nasıl ölümü düşünce olarak sadece erteliyorsak, hakikatlerle de yüzleşmekten korkuyoruz. Aslında hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz yani sonumuzun ne olacağını. Orada samimiyet ve teslimiyet giriyor. İşte o noktada sıkıntılar yaşadığımız için de bu fiiliyata geçemiyor bir türlü. Yani eyleme dönüşemediği için de o muhasebeyi yapıyoruz sürekli. Benim öyle oldu. Ben sürekli bir, yani kısa bir dönem olmadı bu iç hesaplaşma. Sürekli bir muhasebe halindeyim. Ondan sonra artık dedim ki yok, bunun bir sonu yok. Çünkü her seferinde kendimi şu şekilde buluyorum. Şu proje bitsin, ondan sonra. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu süre zarfında da yıllar geçiyor, zaman geçiyor. Ve şunu sordum kendime. Ben bunları ertelerken ecel geldi, buldu beni. Ne diyeceğim huzurunda? Allah'ım, bu dizi vardı. Ben de oynuyordum, ne yapayım, tesettüre giremedim. Farzını yerine getiremedim. Yani bana bile o kadar ucuz, o kadar basit geldi ki bu. Kaldı ki Yaradan'ın huzuruna ben böyle bir cevap verecektim. Bana ucuz ve basit geldiği için dedim ki yok. Şimdi, yarın veya ilerisi, şu gün, bir ay sonra, bir yıl sonrası yok. Ya şimdi uygula ya da sonrası yok deyip o şekilde çıkmış oldum. İzleyenler, hanımefendiler falan veya beyefendiler de muhakkak hayranlıkla ve vay ne olmuş, güzel olmuş deyip ama bu bize de bir görevdir. Lütfen kapattıktan ya da şu programı bitirdikten sonra aynı olmayalım yani. Hani Evet. diyorsanız şimdi. O Evet, şimdi çok evet. önemli. Hadis-i şerifti. Erteleyenler helak olanlardır. Evli değilsiniz. Yok, değilim. Nasıl bir annelik hayal ediyorsun? Yani Şu aslında çocukları nasıl yetiştireceksin sorusu yani.
Şöyle, Allah nasip ederse, önce kendimi bu anlamda zaten hani bilgi anlamında donatmaya çalışıyorum. Çünkü ben ne kadar dolu olursam o kadar aktarabilirim. Ama şunu da mesela bilincindeyim, sadece tek taraf da yetmiyor. Karşı tarafın aynı noktada olması gerekiyor. Ben inşallah önce evlatlarımın Allah'a layık kul olabilecek noktada yetiştirmek isterim. Sonrasında da dediğiniz gibi hani şu şekilde de değil, sadece ahiret odaklı değil. Çünkü dünyanın içinde yaşıyoruz, dünyadan geçiyoruz. Onu elimizin tersiyle komple itme gibi bir şansımız yok. Ama çocuğa hakikatleri temelde verip, şunun üzerine basa basa söylüyorum. Bu yanlışı çünkü birçok anne baba yapıyor. Zorlayarak, işte herhangi bir baskıyla değil de çocuğa ben hakikatleri söylerim. Bak bu doğru, bu yanlış. Bu bilmen gereken şey, ona bırakmanız gerekiyor. Yani çocuk kendi kararlarını kendi alsın ki alacağı kararların temeli sağlam olsun ve kalıcı olsun. Bunu da neden? Yine kendim bizzat tecrübe ettiğim için. Benim ailem veya beni X kişi tesettüre, namaza zorlasaydı, evet belki sadece o anlık olurdu. Ama sonrası olmazdı. Veya devam ettirirdim bir süre ama hassasiyetlerim olmazdı. Ben bunu kendi çocuğuma yaşatmak istemediğim için, kendim de tecrübe ettiğim için çocuğa sadece gereken bilgiyi veririm, aktarırım, hakikatleri söylerim ama tamamen kendi tercihi ona bağlıdır. Herhangi bir zorlama, baskı doğru değil. Bunu da buradan söylemiş olayım yani. Çok gerçekten birçok aile bunu yapıyor. Mesajları da alıyorum. İşte Büşra Hanım, biz aslında temelinde İslami çevrede yetiştik. Hani öyle bir zeminle ailede büyüdük. Ama neden sizin kadar bunu başaramıyoruz diye. Sonrasında çıkıyor mesela hani birisi mesela babasının gözüne girebilmek için tesettüre girmiş. Kendi isteğiyle değil. Ve bunun daha sonra farkına varıyor kendisi. O an babası ona işte babası alkışlasın, benim kızıma helal olsun veya ne bileyim çevreye gurur duymak için bak benim kızım tesettüre girdi. Bu sevinci yaşatabilmek için aslında kendinden çok büyük bir fedakarlık yapmış. Ve temelinde yaradanı değil bir başka yaratılmışı aslında yine memnun etme düşüncesi var. Ve hassasiyet oluşmaz ki burada. Oluşmuyor da. Bir derinlik çıkmıyor. Aynen öyle. Bir zaman sonra ya maalesef daha vahim bir şekilde sonuçlanıyor ya da dediğim gibi şu an toplumda da karşılaştığımız asla hassasiyetleri olmayan, içi boşaltılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çok okur musun? Evet, okumayı severim. Ne tür kitaplar okuyorsun? Evet. Okumayı hep mi severdin? Yoksa evet. sonrasında mı? Yok hep Peki severim. yani okumayı sevmenin senin bu sürecine katkısı nedir? Var mı öyle bir katkısı? Yani öncesinde için de söylüyorum. Oyunculuk yaptığım dönem için de söylüyorum. Ne kadar çok okursak o kadar çok işte bilgi ediniyoruz ve edindiğimiz bilgiler neticesinde de aslında bakış açımız, düşüncelerimiz bunlar da şekillenmeye başlıyor. Mesela ben sabit fikirli bir insan değilimdir. İnanın bugün 2 ay önce savunduğum bir şeyi 2 ay sonra farklı bir şekilde tam zıttını bile savunabilirim. Çünkü neden? Başka bir şey okumuşumdur, başka bir pencereden bakmışımdır. Oradan bana mantıklı gelmiştir. Farklı bir şekilde savunuyor olabilirim yani. Ama kimi insan şey diyor böyle, yok işte Büşra Hanım değişeceksiniz demek ki sinyal veriyorsunuz falan diye böyle. Bence kişi okumalı, okudukça işte kendi geliştirmeli. Bu da zaten kendi yaşam kalitesine de yansıyor bir şekilde. Belki o sorgulamaya bile buralardan bir kapı aralanmıştır. Mutlaka tabii etkisi var. Yani ben kimim, nereden geldim, nereye gideceğim? Evet. Çünkü kendinizde bir yalnızlaşma süreci yaşıyorsunuz okurken. Evet. Onlar da arkadaşınız oluyor aslında bu yolculukta. Geçeceği süre artık. Son kaç? 15 saniye. 15 saniye. Orada tabii belki daha genel sorularla. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kıymetli dostlar merhabalar. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Fatma Büşra Ayaydın hanımefendi bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Şeref verdiniz. Sağ olun. Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan Son 33 sona erdi.